Arkadaşlar ağaç bal yapar mı? Akılsız yaratmış. Şuursuzlar. Ağaç bal yapar mı dediğimde hepimiz uzak gördük. Buna ülfet diyoruz. Alışkanlık diyoruz. Robot ineğe saman verdiler. Bembeyaz süt beklerken sapsarı bir su çıktı karşılarına. Arkadaşlar ağaç bal yapar mı? Evet ağaç, arı değil. Ağaç bal yapar mı? Şu anda hepinizin hayır ağaç bal yapmaz ne münasebet ağaç bal yapabilir mi dediğinizi duyar gibiyim şu anda. Evet arkadaşlar bakın size çok ilginç bir şey göstereceğim. Şu gördüğünüz bal ağaç balı. Evet bu bir bal. Tadına baktım. Aynen balın tadı, aroması, kokusu var. Ve bu kesinlikle bizim bildiğimiz şekliyle arının balı değil. Bu bal ağaç balı. Birkaç hafta önce bunu Kanada'dan gelen Profesör Doktor Necati Aydın hocam getirdi. Ve ağaç balı olduğunu söyledi. Evet hayret ediyoruz. Ağaç bal nasıl yapsın değerli dostlar? Şimdi buradan çıkaracağımız çok muazzam bir ders var. Biz genelde balı kimden biliriz? Balı kim yapar? Balı arı yapar. Peki elmayı ağaç yapar. Yumurtayı tavuk yapar vesaire vesaire. Yani sanki Allah ağacı, tavuğu, arıyı yapmış ve onlara bunları yaptırıyor. Değerli kardeşlerim, bakın bu tevhid anlayışına zıttır. Çünkü sebepleri de yapan, sonuçları da yapan Allah'tır. Arı nasıl bal yapsın? Arı bal yapamaz değerli dostlar. Allah isterse arıya değil, bakın ağaca da bal yaptırır. Çünkü balı yapan Allah'tır. Arı sadece bir perdedir. Arı imtihan icabı sadece ve sadece bir perde olarak konmuştur. Ve de çok böyle ince tenteneli bir perdedir. Niçin? Çünkü imtihanımız kolaylaşsın. Eğer arı bal yapsaydı o zaman teknolojinin şu kadar geliştiği bir dönemde, laboratuvar ortamının çok geliştiği bir dönemde, kopyalama metodunun çok geliştiği bir dönemde arı alınır, incelenir ve içindeki mekanizma kopyalanarak insanlar başka bir şekilde balı yaparlardı ama yapamıyorlar. Ve insanlar ineği alır, inceler, laboratuvara götürür, koyarlardı. Bu süt bu inekten nasıl çıkar derler, araştırırlar, tetkiklerini yaparlar ve ineğe ihtiyaç duymadan süt fabrikası yaparlardı. Ama yaptılar mı? Hayır. Yapmaya çalıştılar. Robot ineğe saman verdiler. Bembeyaz süt beklerken sapsarı bir su çıktı karşılarına. Ve insanlar bu kadar gelişmişlikle beraber, bu kadar teknolojinin ilerlemiş olduğu bir çağda, yapay zeka çağında insanların yaptığı balı değil, arının yaptığı balı alıp yemek istiyor. Peki kopyalanamıyorsa, mesela Çin çok geliştiği için başka bir yerde çıkan hemen bir arabanın, bir bilgisayarın, bir uçağın, bir füzenin, bir roketin anında kopyasını yapıyorlar. Peki bu kadar zaman geçtiği halde arının kopyası yok, balın kopyası yok, yumurtanın kopyası yok, sütün kopyası yok. Yapılamıyor değerli dostlar. Burada Allah'ın mührü var. Burada yaratıcının mührü var. Kopyalanamaz. İşte burada tevhid anlayışımızı tadil etmemiz, düzeltmemiz gerekir. Balı arı yapmaz. Arı sadece bir perdedir. Yumurtayı tavuk vermez. Tavuğu da yaratan, yumurtayı da yaratan Allah'tır. Elmayı ağaç vermez. Ağacı da yaratan, elmayı da yaratan Allah'tır. Bütün sebep ve sonuçlara böyle bakmamız gerekiyor. Tevhid anlayışı, birlik anlayışı bunu gerektirir. Yoksa Allah muhafaza sanki Allah arıyı yapmış bir makine gibi bunu vermiş. Ondan sonra arı da bal yapmaya devam ediyor. Bu İslam'daki tevhid anlayışına zıttır. Bu deist bir anlayıştır değerli dostlar. Onun için çevremizde gördüğümüz ne kadar sebep varsa onları da yaratan, o sebeplere ne kadar netice takılmışsa o neticeleri de yaratan Allah'tır. Ve bu da bizim imtihanımızı kolaylaştırmak içindir değerli dostlar. Ve bütün bu sebeplere bakıyoruz. Netice mükemmel. Bakın netice mükemmel. Balın faydasını saymakla bitiremiyoruz. Ve kesinlikle ilaç gibi tüketilmesi taraftarıyız. Ve bunu her tarafta ilan ediyoruz. Ama bu ilaç gibi olan balın akılsız, zehirli olan arıdan çıkmasını, onun eliyle bize gelmesini, onun yaptığını düşünmek Allah'ı hakkıyla tanımadığımızı gösterir. Çünkü Allah imtihanımızı kolaylaştırmak için bakın akılsız ve zehirli bir böceğe bize en tatlı olan bir balı gönderiyor. Onun eliyle. O bir perde.
Bakın biraz tersini düşünecek olursak, arıda akıl olsaydı biz belki bunu ona verebilirdik. Ağaçta akıl olsaydı, inekte akıl olsaydı, tavukta akıl olsaydı neticeleri yani yumurtayı, elmayı, balı bunlara verebilirdik. Ama Allah imtihanımızı kolaylaştırmak için bütün bu sebeplerin tamamını akılsız yaratmış. Şuursuzlar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. 10 saniye sonrasını düşünemiyorlar. Bu 10 saniye sonrasını düşünemeyen bu sebepler inektir, arıdır, diğer hayvanlardır. Bizi nasıl bilsin ki bizim bala olan ihtiyacımızı, bizim süte olan ihtiyacımızı, bizim yumurtaya olan ihtiyacımızı bilsin. Dolayısıyla bunlar bilmez. Bunlar bizi tanımazlar. Allah onları bir perde olarak yaratmış ve onların eliyle balığı, onların eliyle yumurtayı, onların eliyle elmayı, onların eliyle kirazı bize uzatıyor. Bakın bir de işin ikinci bir boyutu var ki ben ağaç bal yapar mı dediğimde hepimiz istirap ettik, uzak gördük. Ya böyle bir şey olmaz dedik. Halbuki bakın alıştığımızdan dolayı fark edemediğimiz o kadar ballar var ki. Bakın kiraz odunun eliyle bize geliyor. Kiraz bu baldan daha mı aşağı? Armut bu baldan daha mı aşağı? Elma bu baldan daha mı aşağı? Çilek bu baldan daha mı aşağı? Diğer bütün meyveler, sebzeler bu baldan daha mı aşağılar? İşte o odunlar aslında her gün bize sebepler noktasında bal gönderiyorlar. Onlar her birisi aslında birer bal. Ama alıştığımızdan dolayı onları fark etmiyoruz. İşte buna ülfet diyoruz. Alışkanlık diyoruz. Bu bizim önümüzde aşmamız gereken en önemli konulardan bir tanesidir. Bunları aşacağız. Bütün bunları yaratan, bizi tanıyan ve bunları bizim emrimize veren Allah'tır. Tevhid anlayışına ulaşmamız gerekiyor. Allah'a emanet olun.